Babanız bir zamanlar hayattaydı. Belki hala hayatta. Ama bu videoda konuşacağımız kayıp ölümle ilgili değil. Evde otururken bile hissettiğiniz o boşlukla ilgili. Bu videoda hiç adı konmamış bu kaybın yetişkinlikte nasıl 4 farklı belirtiyle karşımıza çıktığını ve neden hala bu konuda şikayet etmeye hakkım yokmuş gibi hissettiğimizi konuşacağız. Çünkü bazı kayıplar cenazesiz yaşanır ve bazı yaslar hiç tutulamaz. Çünkü kaybın kendisi hiçbir zaman net olmamıştır. 1890'da Avusturya'da küçük bir tren istasyonunda bir aile yaşıyordu. Baba Adolf Schiele, ünlü ressam Egon Schiene'nin babasından söz ediyoruz. Devlet demiryollarında istasyon şefiydi. Üniforması, düzenli saatleri ve toplumdaki saygın konumuyla dışarıdan bakıldığında tam anlamıyla yerli yerinde bir adamdı. Ama bu düzenin ardında aile içinde hiç kimsenin adını koymadığı bir gerçek vardı. Egon Schiene'nin babası Adolf, gençliğinde edindiği bir hastalığın, yani döneminin tıbbi kayıtlarına göre frengiye bağlı bir sinir sistemi çöküşünün yavaş yavaş ilerleyen sonuçlarını yaşıyordu. Yıllar içinde davranışları değişti, bazen sebepsiz öfke patlamaları yaşadı, bazen gerçeklikle bağı gözle görülür şekilde zayıfladı. İş performansı düştü, tuhaf ve açıklanamayan anlar yaşadı ve aile bunu hiç konuşmadı. Küçük Egon bu evde büyüdü. Babası her akşam aynı sandalyeye oturuyordu. Fiziksel olarak oradaydı. Ama Egon zamanla babasının aslında orada olmadığını hissetmeye başladı. Ona bakan gözler bazen tanıdıktı, bazen bomboştu. Konuşmalar bazen anlamlıydı, bazen kopuktu. En çarpıcı anlardan biri babasının ölümünden kısa süre önce yaşandı. Bir gece hiçbir açıklama yapmadan ailenin tüm önemli belgelerini ve tahvillerini yaktı. Kimse tam olarak neden olduğunu anlamadı. Kimse sormadı ya da hiç kimse cevap alamayacağını zaten biliyordu. Egon 14 yaşındayken babası öldü ve o an garip bir şekilde yasın kendisi de net değildi. Çünkü kaybedilen şey zaten uzun zamandır kayıptı. Cenaze aslında yıllarca önce başlamış bir vedanın sadece resmi noktasıydı. Egon'un sonraki hayatında ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bedeni çürümeyi, kırılganlığı ve çözülmeyi işleyen, izleyeni bazen rahatsız eden yoğun otoportreler yaptı. Sanat tarihçileri bu görsel dilin doğrudan babasının fiziksel ve zihinsel çözülüşünü izlemiş bir çocuğun içsel dünyasından geldiğini düşünüyordu. Egon'un yaşadığı şey psikolojide bir isme sahip. Ve bu isim belki sizin de hayatınızı açıklıyor. Amerikalı terapist ve araştırmacı Pauline Boss onlarca yıllık klinik çalışmasında bir kavram geliştirdi. Belirsiz kayıp. Boss'a göre kayıplar her zaman net sınırlarla gelmiyor. Kendisi 2 farklı tür belirsiz kayıp tanımlar. Birinci tipte kişi fiziksel olarak yoktur ama psikolojik olarak hala oradadır. Örneğin kaybolan bir yakın, açıklanamayan bir ayrılık veya cesedi bulunamayan bir ölüm. Beden yoktur ama zihin onu bırakmaz. Bugün konuştuğumuz ikinci tipte ise kişi fiziksel olarak oradadır ama psikolojik olarak yoktur. Demans, ağır bağımlılık, ruhsal hastalık ya da derin duygusal erişilemezlik yaşayan bir ebeveyn buna örnektir. Beden sandalyede oturur ama o kişi çoktan gitmiştir. Ego'nun babası ailesine tam olarak bu ikinci tipi yaşattı ve Boss'un araştırmaları gösteriyor ki bu tür kayıplar aslında en zor yas biçimlerinden biri. Çünkü net bir bitiş çizgisi yok. Bir cenaze, bir mezar taşı, yani artık bitti diyebileceğiniz bir an yok. Sadece sürekli bir askıda kalma hali var. Beyniniz sürekli iki gerçeği aynı anda tutmaya çalışıyor. O hala burada ve o aslında hiç burada değildi.
Bu çelişki bir çocuğun zihninde yıllarca çözülmeden kalabilir. Ve işte tam burada belki siz de kendinizi tanımaya başlıyorsunuzdur. Şimdi bunu kendinize sorma zamanı. Gelin ilk olarak buna yeniden bir isim verelim. Belki babanız hiç ölmedi. Belki hala hayatta, belki her bayram sofrasında karşınızda oturuyor. Ama siz onu hiç orada hissetmediniz. Bunu bir kayıp olarak hiç adlandırmadınız çünkü kaybın illa ölümle geleceğini sandınız. Ama bir babanın alkolü, işkolikliği, depresyonu ya da sadece derin bir duygusal erişilemezliği de bir kayıptır. Sadece bu kaybın hiç cenazesi olmaz. Hiç kimse size başsağlığı dilemez. Hiç yas tutma izniniz olmaz. Çünkü resmi olarak kaybedilen bir şeyiniz yoktur. Belki bu videoda ilk defa kendi deneyiminize kayıp kelimesini yapıştırıyor olabilirsiniz. İkinci olarak bu durum bedenimizde ve kararlarımızda nasıl sonuçlar doğuruyor ona bakalım isterseniz. Bu belirsiz kayıp çocuklukta değil, çoğunlukla yetişkinlikte kendini gösteriyor. Peki nerede? Sürekli bir şey eksik hissinde. Ama o eksik olan şeyin ne olduğunu hiç tarif edemediğinizde, otorite figürleri karşısında ya aşırı itaatte ya da tam tersi nedensiz bir isyanda kalışınızda, partner seçimlerinizde, bilinçsizce ve tekrar tekrar ulaşılmaz olanı seçtiğinizde, çünkü tanıdık olan budur, güvenli değil ama tanıdık. Kendi başarınızı asla yeterli hissetmediğinizde. Çünkü onu onaylayacak, sizi gerçekten gören sabit bir çift göz hiç olmadı. Üçüncü katman ise sessizliğin mirasıdır. Ailenizde bu konu hiç konuşulmadıysa bu sessizliğin kendisi bir mesajdır aslında. Bunu konuşmuyoruz demek bir çocuğa iki şeyden birini söyler. Ya bu konuşulacak kadar önemli değil ya da bu konuşulamayacak kadar tehlikeli. Şimdi düşünün, sizin ailenizde de böyle bir konuşulmayan alan var mı? Belki bu videoda ilk defa o alana bir isim veriyorsunuz. Son olarak yasın askıda kalma halini konuşalım. Belirsiz kayıpta yas asla tamamlanamaz. Çünkü kapanış yoktur. Sürekli bir acaba hali kalır. Acaba farklı olabilir miydi? Acaba o gerçekten öyle miydi? Acaba ben mi yanlış anladım? Eğer hala babanızla ilgili bir şeyi çözülmüş hissetmiyorsanız bilin ki bu sizin başarısızlığınız değil. Belirsiz kayıplar doğaları gereği kapanmaya direnirler. Tüm bu anlattıklarımın iç dünyanızda bir karşılık bulması, sadece zihnimizde bir bilgi olarak kalmaması için şimdi dilerseniz içsel baba figürümüzle ilgili kısa ama etkili bir uygulama yapalım. Ne dersiniz? Kendinize, zihninize ve kalbinize bu alanı açmak için biraz zaman tanıyın. Hazır hissettiğinizde arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Zihninizde babanızın orada olduğu ama size ulaşamadığı bir anı canlandırın. Spesifik bir sahne olsun. Bir mutfak masası, bir araba yolculuğu ya da bir akşam sofrası. Net görmeye çalışın. Renkleri, nerede olduğunuzu, nerede oturduğunuzu ya da ayakta mısınız, değil misiniz? Herhangi bir koku var mı? Bunların hepsini düşünün. Netleştirin. O sahnede küçük bir çocuk var. O çocuk sizsiniz.
Şimdi bugünkü yetişkin haliniz o küçük çocuğun yanına gidiyor ve ona bakıyorsunuz. Ona tek bir cümle söylemenizi istiyorum. Seni görüyorum küçüğüm. Orada tek başına ne kadar zorlandığını biliyorum. Ama ben artık yanındayım. Gözlerinizi yavaşça açın. Bu cümle içinizde nasıl yankılandı? Eğer şu an bu duygunun ağırlığını kalbinizde taşımak zor geliyorsa, yalnız olmadığınızı hissetmek ve o çocuğun sesini duyurmak için hissettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Uzun uzun yazmak istemiyorsanız sadece boşluk da yazabilirsiniz. Orada o sessiz alanda birbirimizi duyacağız biliyorum. Yükünüzü bir sihirli değnekle hafifletmeye çalışmıyorum. Farkındayım. Bu gerçekten çok uzun ve zor bir yolculuk. Bugüne kadar çalıştığım çok sayıda insan, çok sayıda hayat bana bunun ne kadar zor bir yolculuk olduğunu birebir deneyimletti. Ama bilirsiniz, adını koyabildiğimiz, varlığını nihayet kabul ettiğimiz her yara o andan itibaren biraz daha taşınabilir hale gelir. En azından artık neyle mücadele ettiğinizi biliyorsunuzdur. Bunun adı belirsiz kayıp ve bu sizin suçunuz değildi. Bu yolculuk burada bitmiyor sevgili dostlar. Bir sonraki bölümde bu görünmez yaranın hayatımızdaki diğer yüzlerini, başka ebeveyn modellerini ve bu boşluğu nasıl dönüştürebileceğimizi konuşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar o küçük çocuğun elini lütfen bırakmayın. Kendinize şefkatle bakın. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.